Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün sizlerle 2023 Champions Chess Tour finallerinde oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Evet, bu maç Magnus Carlsen ile Nakamura arasında oynanan 15 artı 3'lük bir oyun. Bu oyunda özellikle Carlsen'in oyun ortasında yaptığı hamle ve sonrasında gelişen konumlar vesaire çok ilgimi çekti. Bu oyunu o yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu iki oyuncu da benim en çok sevdiğim iki oyunculardan biri. Yani aslında bakarsanız güncel satrancın içerisinde bulunan iki oyuncu benim çok sevdiğim oyunculardır. Yani geçmişte olan oyuncular farklı tabii ki. Bu oyun 10 Aralık 2023'te oynandı. Şimdi isterseniz başlayalım. Evet. Arsen beyazlarda, Nakamura siyahlarda. Hemen başlangıcımızı yapalım. E4, E5, at F3, at F6, at E5, at E4. Petrov savunması. D3, at F6, D4 hamlesi geldi Carlsen'den. D5, fil D3, fil D6. Buralar açılış kısımları, yani bilindik, az çok bilindik olduğu için hızlı geçiyorum. Zarok, Zarok'tan sonra fil F4, kale E8, kale E1 ve C5 hamlesinden sonra at C3, C4 ve file 2 hamlesi gelmiş Carlsen'den. Şimdi burada rakibimizin, yani siyahların oynayabileceği hamlelere baktığımızda aslında burada file 6 gibi bir hamle öneriliyor makine tarafından, ya da at C6 oynanmalı yanıtı bilgisayar tarafından söyleniyor. Peki Nakamura ne yaptı? At C6 oynadı. Fil F3, fil E6'dan sonra işte burada aslında bilgisayar önerdiği hamle fil G5 hamlesi. Fil G5 oynadığınızda H6'dan sonra tekrar ne yapacaksınız? Atımı almak isteyeceksiniz zannetmiyorum. Makinenin önerdiği bu hamleyi ben anlayamadım. Ama Carlsen'in yaptığı hamleyi ben mantıklı buldum. Vezir D2 hamlesi. Aslında Vezir D2 hamlesi daha sağlıklı bir hamle gibi geliyor bana. Ya ben bu hamleyi genelde oyunlarımda oynamaya çalışırım. Fil G5'ten çekiniyorum çünkü H6'dan sonra bu atı neden almak istiyorum? Ya da alırsam bana faydası mı oluyor? Vezir F6'dan sonra çünkü bilmiyorum. Yani orayı kestiremiyorum. O yüzden Vezir D2 hamlesi daha sağlıklı geliyor. Peki. File 7. Burada B3 oynanıyor ama şimdi gördüğünüz üzere burada zaten bilgisayarda belirtiyor. At D1 hamlesini aslında daha sağlıklı buluyor. Carlsen'in bunu yapmamaktaki maksadı bu olabilir. Önce B3 süreyim. Buradaki piyon yapısını bir nebze olsun zayıflatabileyim ki burada D5'teki piyon izole kalsın mantığıyla hareket ediyor olabilir. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Rakibimizin kale C8 gibi bir hamlesinden sonra hafif üstünlüğü kaptırıyoruz. Ondan ötürü aslında bu hamle biraz riskli bir hamle. Yani at D1 daha sağlıklı diyor bilgisayarımız. Peki B3 hamlesine bakalım. Şimdi B3'ten sonra Nakamura'nın burada yanıtı CB3 olmuş. Burada AB3'ten sonra kale C8 sıkıntısı aslında kalmamış oluyor. Tabii şöyle bir durum da var. Bu hamleden sonra Nakamura'ya kale C8 hamlesi hala öneriliyor. Ama Nakamura burada fil B4 hamlesini tercih ediyor. Peki. Şimdi biz de burada at D3 hamlesine bakalım. Carlsen burada at D3 hamlesiyle çok güzel bir hamle yapıyor bilgisayara göre. Aslında bana göre de öyle. Çünkü bu atın burada bulunduğu konum çok sağlam. Bunu buradan sökmeniz çok zor olacak. Öyle ya da böyle bir şekilde sökersiniz ama tempo kaybına uğrayacaksınız. Ondan ötürü at D3 hamlesi bilgisayarın beğendiği kadar benim de hoşuma giden bir hamle oldu diyebilirim. Şimdi burada Nakamura fil C3'e devam etti. Vezir C3'ten sonra fil G4, kale E8, vezir E8 ve fil G4 hamlesinden sonra at G4 ve kale E1 hamlesi geliyor. Şimdi E dikeyinin kontrolünü ufaktan da olsa sağlayabiliyoruz kale E1 ile. Peki rakibimizin atları biraz dağınık mı duruyor? Ne yapacağız biz bu atları diye düşünüyor olabilirsiniz. Yani Nakamura'nın aslında Eee, bu atları toparlayabileceğini düşünebiliriz. Hatta birazdan göstereceğim o hamleyi. Eee, Onun dışında kalesini nasıl A dikeyin
A tarafından alacak, bu taraflara getirecek hiçbir fikrim yok. Ona oyunun gidişatına bakarız. Şimdi bu kale E1 hamlesinden sonra vezir C8 hamlesi geldi. H3 atı kovmak istiyoruz. Gayet güzel. At F6'dan sonra at B4. Şimdi burada bilgisayarın siyahlara hafif üstünlük, yani tek hamle olarak verdiği hamle at E4 hamlesi. Aslında beyazların H3 yerine F3 yapması daha olanak. Çünkü şimdi yapılacak hamleyi engelliyordu. Bu hamle de at E4 hamlesidir. F3 yapsaydınız bu atı buraya getirtmeyecektik. Ve at F6'da ne yapacaktı hiçbir fikrimiz yok. Belki at H5 durumları oluşabilirdi ama oraları ayrıca incelemek lazım. Orayı şimdi karıştırmayalım. Şimdi burada Karse'nin en çok beğendiğim hamlesi geliyor. At C6 hamlesi. Harika bir hamle. Bu hamle çok güzel. Yani burada at C3'ten çekinmiyorsunuz. Çünkü at C3 hamlesinden sonra F7'niz var. Ne yapacaksınız? Şah F8 oynarsanız at C8, kale C8'den sonra fil D6, şah G8 ve kale E7'den sonra harika. Konumunuz şu anda yani çok muhteşem olmasa bile beyazlara gerçekten bir saldırma olanağı veriyor. Bu hamle benim hoşuma o yüzden çok gitti diyebilirim. Şimdi burada siyahların çok doğru oynaması lazım ama hatırlatayım 15+3 oynanıyor. Yani bu tempoda oynanıyor. Ve Nakamura'nın burada 3,5 dakikası var. Hani bu tür zorlu konulara girmek insanı hani hata yapmaya zorlayabilir. Nakamura şu an burada belki de kayıp konumda hissediyor bile olabilir. Ama belki yani. Tabii ki bir şey demiyorum. Nakamura'yı seviyorum. Nakamura'yı kötülemiyoruz tabii ki. Burada H5 oynaması gerektiğini kestirse bile buradaki oyun sonu, yani hatta oyun ortası diyelim. Oyun ortası ve oyun sonu oynamak gerçekten çok zor. Burada ortalama 7-8 dakikanız var. Yani tarif etmesi zor. Ben oynayamazdım şahsen diyebilirim. Peki at C6 hamlesinden sonra burada yapılması gerekeni söyledik. Peki Nakamura'nın yaptığı hamle neydi? BC6 hamlesini yaptı kendisi. Peki Vezir A5, H5'ten sonra şimdi burada yani Carsen'e oyunun ufak ufak döndüğünü söyleyebiliriz. Ufak tefek hamleler yapıla aslında Carsen ufak ufak oyunu küçük üstünlüklerden yararlanmak tırnak içinde adlı konseptle götürüyor. Burada şimdi bahsettiğimiz hamle yapılıyor aslında. F3 hamlesi. Yani şu yapıdan çekilmiyor. Artık yapılabilir bu F3 hamlesi. F6'dan sonra kale E5, vezir D7, vezir E1, kale E8, vezir H4, kale E6 hamlesini ben anlayamadım. Bu kale E6 neyi amaçlıyor olabilir? Onu gerçekten anlayamadım incelerken. Buraya o yüzden yorumda yapamayacağım. Her sıradaki hamlesi ve en doğru hamlesine bakalım. Vezir G5 hamlesi. Burada G6 hamlesi geliyor. Bu bir soru işareti. Rakibinize büyük bir üstünlük kaptırıyorsunuz ve iki hamle olanağınızda, yani ne yaparsanız yapın iki hamleden birini yaptığınızda siz artık üstün konumda kalıyorsunuz. Peki burada Arsen'in tercih ettiği hamle nedir? Kale E6 hamlesi. Bir diğer hamleniz de vezir H6 hamlesiydi ama burada benim de gözüme yani şahsen kale E6 vurmak geliyor. O yüzden kale E6, vezir E6'dan sonra fil E5, bunu ya şah G7 ile tutacaksınız ki hiç zannetmiyorum şah G7 ile tutacağını. Nakamura'nın at E8 oynayacağını tahmin etmiştik. Vezir H6 oynandı. Nasıl engelleyeceksiniz? F5, vezir H8, şah F7, vezir H7'den sonra şah F8 ve vezir A7 ile piyonu almış bulunuyoruz. Peki Nakamura için yani hiç şansı yok mu arkadaşım? Yani bu adamı biz şey yapmayalım şimdi. Bu adam sonuçta dünyanın ilk 5, hani en iyi ilk 5 oyuncularından biri yani şu anda. Biz bu durumu kurtaramaz mıyız? Sen en doğru hamlede oynarsa kurtaramıyorsunuz. Şimdi ilerleyen hamlelere hemen bakalım izninizle. At F6,
vezir C7, şah E8 ve bir dakika şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Burada Nakamura'nın 45 saniyesi, Carlsen'in de 1 dakika 48 saniyesi var. Bunu da göz önüne alarak tabii ki devam edelim. Yani bu klasik bir oyun olsa, klasik tempoda bir oyun olsa belki de Nakamura artık burada terk bile edebilirdi. Konum gerçekten çok sıkıntılı ama hızlı oyunda, hızlı tempoda oynamak isteyecekti tabii. Evet. H2, H4, fil D6, vezir D7, vezir B8, vezir D8, vezir D8, şah D8'den sonra fil F4, at H7. Oyun biraz sadeleşti gibi gözüküyor. Şimdi burada aslında fil ata karşı hani bir örnek oyun sonu niteliğinde olabilecek bir konu diye düşünüyorum. Fil D2, şah D7, fil E1, G5, F4 hamlesinden sonra GF4, fil H4'ten sonra şah E6, şah G1, şah F7, şah F2, at F8, şah F3. Artık burada ufak ufak yani üstünlüğümüzü yitirdik. Artık beyazlar burada kazanca doğru gidiyor. At E6, C3, şah G6, fil E1, at G5 hamlesinden sonra burada şah F4 oynandıktan sonra Nakamura terk etmiş bulunuyor. Nakamura ile Carlsen'in bu oyunu çok hoşuma gitti. Gerçekten oyun ortasında özellikle. Zaten oyun ortasında genelde oyun dönüyor. Yani bir de oyun sonu tabii ki ama yani oyun ortası benim nedense çok daha ilgimi çekiyor. Oyun sonunda tabii ki ayrı bir özen göstermek gerekiyor diyerek analizimizi tamamlayalım sevgili arkadaşlar. Evet, umarım analizi beğenmişsinizdir ve de özellikle umarım eğitici bir analiz yapabilmişimdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Arsen olabilir, Nakamura olabilir ya da bu maç hakkında olabilir. Yorumlarınız varsa, düşünceleriniz varsa da arkadaşlar yorumlar kısmında kesinlikle bekliyorum. Her zaman her soruya cevap vermeye çalışıyorum. Diyerek bir de abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.